Your Radio. Belki de artık yokuz. Saatler üçlerde kaldı, bilinmeze uçuyoruz. Işıklarda kalmadı, gökyüzü yıldızlarla doldu. Kağıttandı maketler, hepsi birer birer bulut oldu. Your Station. Neden delirdin bir anda? Öldü uykular karşımda. Rüyalar bile öldüler. Kaldı gökyüzü arılarda. Öksüz yetimdi hayaller. Hayaller bile öldüler. Yine 99, belki de hala yokuz. Kanatlar yerlerde kaldı, üstlerine basıyoruz. Işıklar da kapandı, gökyüzü yıldızlarla doldu. Kağıttandı ümitler, her şey yine birer birer yok oldu. Neden delirdin bir anda? Öldü uykular karşımda. Rüyalar bile öldüler. Kaldı gökyüzü arılarda. Öksüz yetimdi hayaller. Hayaller bile öldüler. Hayaller bize güldüler. Neden delirdin bir anda? Öldü uykular karşımda. Rüyalar bile öldüler. Kaldı gökyüzü arılarda. Öksüz yetimdi hayaller. Hayaller bile öldüler. Hayaller bile Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Nasılsınız? Öncelikle bu benim ilk yayınım ve yayın şu anda Türkçe olarak devam edecek. Bu yüzden yabancı arkadaşlarıma kısa bir giriş yapmak istiyorum. Hello dear friends, this broadcast is gonna be in Turkish, but I
hope you will get enjoyed a lot. Şimdi sırada benim daha önce hiç yayınlanmamış bir şarkım olan Senle Ben Varız ismindeki şarkıyla yayına devam edeceğiz. Aslında bu şarkıyı 2015 yılında yapmıştım ama daha henüz piyasaya çıkartmak nasip olmadı. Şimdi ilk kez sizinle. Sen vardın, yaşanırdın, rüyadaydım karşımda. Sen kal benimle. Bu akşama birazcık böyle ruhsuz konuşmalarla başlamak istiyorum. Enerjiyi yükseltmeden henüz. Çünkü birazdan bayağı eğleneceğimizi düşünüyorum. Şöyle diyebiliriz. Mesela şöyle bir sözle başlayalım diyorum. Suçu şeytana atma. Kendi zaaflarımıza yenilen de biziz. Kendi zaaflarımızı yaratan da biziz. Yenilen de biziz, kazanan da. Melek de biziz, şeytan da. Şimdi sırada parıltılar. Söyleyemedim. Make it. İçindeydi, renkliydi, sessizdi hayallerim. Üşenmezdi, derindeydi, yemyeşildi yok edişlerin. Yok edişlerin kaldı yine parıltılar ve sessiz bir hayat yüzünde. Sessizlik ve çığlıklar farkındaydı insanlar elinde. Sonunda hayat sen miydin? Senin miydi tüm hayatlar? Parıltılar kayboldu elinle 5 yıllık oyuncaklar yeşil yine. Kaldı yine parıltılar ve sessiz bir hayat yüzünde. Sessizlik ve çığlıklar farkındaydı
Sessiz bir hayat yüzünde. Sessizlik ve çığlıklar farkındaydı insanlar eninde sonunda. Evet, tekrardan birlikteyiz. Şimdi birazcık enerjiyi yükseltelim diyorum. Şöyle bir konu geldi aslında aklıma. Şu anda birazcık babamdan bahsetmek istiyorum. Çünkü kendisi ayağıyla hava durumunu ölçebilen bir insan. Evet, nasıl derseniz onu biz de bilmiyoruz nasıl olduğunu. Ya geliyor işte ah diyor yağmur yağacak diyor ve yağmur yağıyor. Neyse gerçekten bu hani zamanda bayağı bir gülme konusu olmuştu. Ben neden bu konuyu açtım? Ya birazcık komik bir insan. Çok ciddi bir insandır ama yeri gelince inanılmaz espriler yapabilen bir insan. Şimdi neden bu konuyu açtım? Çünkü biraz sonra çalacağım şarkının adı Meteor. Yani müstakbel oğlumun adı gibi bir şey oluyor. Yani oğlum olur mu bilmiyoruz tabii de. Buna ikizim diye hitap ettiğim Özcan çok güldü. Çünkü Meteor olması bayağı etkiledi. Ama gerçekten şarkının adı Egeor'dan Meteor. Şimdi huzurlarınızda dünyada ilk kez siz dinleyeceksiniz. Sen bir kalp var burada, ruhum Your radio. Evet, tekrar beraberiz. Şimdi size birazcık Polonya'dan bahsetmek istiyorum. Şu anda Krakow bayağı soğuk. Hava 5-6 derece civarında. Aslında güzel bir akşam. Hava açık. Her şey yolunda. Bakalım ne varmış listemizde. Tekrar bakıyorum. Evet. Şimdi size geçen gün yaşadığım bir hikayeyi anlatmak istiyorum. Çok kafa yorduğum ve çok güldüğüm bir hikaye. Geçen bir arkadaşımla buluştum bu hafta sonu. Türk bir arkadaş, Krakow'da yaşıyor. Bas gitarist, aynı zamanda müzisyen, iyi de bir çocuğa benziyordu. Daha yeni tanıştık aslında. Çocuğa dedim ki ne yaptın bu yaz, hani ben Türkiye'deydim tatilde, sen ne yaptın şeklinde böyle bir aramıza diyalog geçti. Dedi ki Yunanistan'da bir adaya gittim dedi. Dedim ne güzel, neler yaptın, işte kız arkadaşımlaydım dedi. Çok güzel vakit geçirdik dedi, çok güzel yemekler yedik dedi, bir de tatsiki yedik dedi. Dedim o ne? İşte abi diyor tatsiki. Tatsiki harika bir şey diyor. Bir de övüyor. Sen tatsiki yedin mi hayatında dedi. Ya dedim tatsiki ne? Yani, tatsiki abi işte yani çok meşhur Yunan yemeği, yemedin mi hiç hayatında? Yok dedim abi yemedim, hani sen yediysen tatsiki bana hani öneriyorsan ben de yerim dedim. Sonra düşün Allah düşün, en sonunda Tatsuki'nin Caciki olduğuna karar verdik. Ve bu hikayenin devamında da yepyeni bir Egeor şarkısıyla Santral'le devam ediyoruz.
Seni duymadık hiç. Evet, tekrar birlikteyiz. Şimdi size bir arkadaşımdan daha bahsetmek istiyorum. Bunlar aile boyu çok enteresan insanlar. Kendileri Ulusoy ailesi olarak bilinirler. Yani aslında öyle komik bir aile ki yani anlatmakla bitmez, fakat ben yine de hikayeleri biraz kısa tutacağım ve o şekilde kısa bir şekilde belki bir şeyler olur, bilmiyorum. Şimdi bunların en küçük boyu Utku. Bu Utku isimli arkadaşımız arada sırada böyle benim Polonya'daki evime falan geliyor. Bir anda bir çat kapı geliyor. Kafamın altından yastığı çekiyor uyurken falan. Öyle bir insan. Şimdi ben bunların aslında bu hikayelerini anlatmaktan ziyade birazcık seslerini yapmak istiyorum. Ya şöyle aslında bu tarz şeylere gıcık oluyorum. Mesela böyle gülmeli, hani şöyle. Böyle bir şey olmayacak. Ama ben yine de elimden geldiği kadarıyla bir şeyler yapmaya çalışacağım yine. Şimdi bu Utku şöyle bir insandır. Böyle gelir. Oo Ege abi, ne yapıyorsun ya? Nasılsın bugün? İyi misin? Profil fotoğrafında da Atakule'yi görüyorum ya. Ne yaptın? Ankara'ya mı geldin? Bir görüşelim, bir kahve ısmarlayayım sana diyor. Fakat bu arkadaş gerçekten hani o kahveyi ısmarlamaz. Öyle bir adam. Neyse. Şimdi bu Utku bir gün gerçekten benim Varşova'daki evime geldi ve evi işgal etti. Gerçekten bir günlüğüne gelip, hatta benim evimde kalmayacaktı, sokakta kaldığı için acıdık, yardım ettik ve adam evi işgal etti. Fakat asıl olay Utku değil. Asıl olay onun abisi Coşku. Şimdi bu Coşku öyle bir adam ki bunu gerçekten bir radyo programına sığdıramayız. İnanılmaz bir adamdır. Yalan söyler, yalan söylediğini bildiğimiz halde müdahale etmez çünkü inanılmaz komik anlatır olayları. Yani şöyle söyleyeyim, mesela bir gün bir olay yaşamıştık. Ben çok kötü bir gün yaşamıştım. 17 yaşında falanım o zamanlar, işte lise sondayız. Hatta 16 yaşındayım, evet. Bir müzik konserinden sonra, ya o zaman ya benim konserimdi, işte benim grubumun konseriydi. Sonra biz bir şeyler oldu, kız arkadaşımdan ayrıldık. Yani ben ayrıldım. Hepimiz ayrıldık, ben ayrıldım tabii. Neyse, ondan sonra ayrıldık. Ben tabii çok kötüyüm. Hayatımdaki ilk ayrılışım. Yani o kadar kötü bir hisse kapıldım ki o anda. Ondan sonra bu Coşku beni aldı. Gel Scott, seninle bir eve gidelim dedi. Bu arada ses aynen böyle. Gel Scott, ne yapıyorsun ya falan diye böyle. Böyle dayı bir adamdır. 1.80 boy, 135 kilo ama mahallenin babasıdır kendisi, öyle söyleyeyim. Sonra bu bizi eve götürdü. Böyle ben artık ağlamaktan böyle şeyleri dövüyorum, yatakları dövüyorum artık. Bir de benim yanımda bizim Cevşen abimiz var, Canberk. Kendisi 2-3 hafta önce evlendi, Canberk. Ondan sonra ben, Canberk ve Coşku aynı odadayız. Ben ağlıyorum, Canberk bir şey böyle hiçbir şeyden habersiz takılıyor. Coşku Bey de mutfağa gitti, bir şeyler hazırlıyor. O arada ben yatakları döverken şöyle bir şey söyledim. Dedim ki ya işte Allah kahretsin, artık hiçbir şey kalmadı, artık hiçbir şey yok dedim ve Coşku arada elinde tepsiyle odaya girdi. Abi tank var. Bu hikayenin üzerine artık hiçbir şey tanımıyorum ve gerçekten Coşku'yu buradan selamlıyorum. Kendisi şu anda İtalya'da olmalı. Haberim yok. Galiba İtalya'dadır ama. Onun dışında daha da önemlisi kendilerinin babaları Abbas.
Adamın adı Abbas ama sesi Sabbas. Böyle bir ses olamaz. Şöyle. Şimdi Utku'nun sesi şöyle. Abi ne yapıyorsun ya? İyi misin ya? Coşkun'un sesi şöyle. Koç ne yapıyorsun ya? Gel seni bir eve götüreyim şeklinde. Babalarının sesi doğru orantılı bir şekilde daha da basa iniyor ve öyle bir bas ki sadece köpekler duyabilir. Yani bu ince bir ses aslında. Bu adamın en ince sesi bu. Öyle bir frekansta konuşuyor. Şimdi bunlardan sonra bu Coşkun'un ya da Ulusoy ailesinin hikayelerinden sonra sizi bambaşka bir Ege Or şarkısıyla baş başa bırakıyorum. 2012'de çıkmış olan İnsanat Bahçesi albümünden Düzen. Renksiz rüyalar gördüm, utanmadım ve sormadım. Your station. Belki de sormamam gerek. Bu sadece susmak demek. Tek rüya gerçek olmalı. Sesimi duyan hiç olmadı. Boş ver duymasınlar. Yaşamak yeter. Seçmeliyim, görmeliyim, bilmeliyim. Ama ben kimim, kimin nesiyim, kimin sesiyim? Düzensiz kalp atışlarıyla beraber büyümeliyim, sevilmeliyim ve ölmeliyim. Renksiz rüyalar gördüm, utanmadım ve sormadım. Belki de sormamam gerek. Bu sadece susmak demek. Tek rüya gerçek olmalı. Sesimi duyan hiç olmadı. Boş ver duymasınlar. Yaşamak yeter. Seçmeliyim, görmeliyim, bilmeliyim. Ama ben kimim, kimin nesiyim, kimin sesiyim? Düzensiz kalp atışlarıyla beraber büyümeliyim, sevilmeliyim ve ölmeliyim. Seçmeliyim, görmeliyim, bilmeliyim. Ama ben kimim, kimin nesiyim, kimin sesiyim? Seçmeliyim, görmeliyim, bilmeliyim. Ama ben kimim, kimin nesiyim, kimin sesiyim? Düzensiz kalp atışlarıyla beraber büyümeliyim.
beraberiz. Yayının canlı olmadığını söyleyen arkadaşlara buradan selamlarımı gönderiyorum ve yayın gayet canlı. Oldu mu? Şevval Hanım, merhaba. Begüm Hanım. Canlı canlı. Şimdi ben buradan bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Burada söz gelmişken deminki muhabbette bir Canberk adında bir karakterden bahsettim. Bu karakter kendisi Cevşen'le özdeşleşmiş bir karakterdir. Kendisi bir takım aktivitelerde bulunmadan az önce Cevşen'i çıkartmakla meşhurdur. Ve bu yüzden de kendisine kendi düğününde 21 Ağustos'taki düğününde takısı Cevşen'e tutuşturularak takılmıştır. Ve Cevşen çıkartmak terimini Türkçe'ye kazandırmamıza yardımcı olmuştur. Evet, aklınıza gelen şey olabilir ya da olmayabilir. Bu sizin hayal dünyanıza bağlı. Şimdi sırada Ege Or Parıltılar albümünden Bahardan Sonraya şarkısı gelecek. Fakat kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Neden sürekli Ege Or şarkıları yayınlıyorum? Bunun sebebi aslında copyright. Yani bu yüzden Ege Or şarkıları, yani kendi şarkılarımı yayınlıyorum. Çünkü yoksa insanların başı belaya gelebiliyor. Değil mi? Bence öyle. Şimdi Ege Or Bahardan Sonraya, ondan sonra Özcan hakkında konuşmaya devam edeceğiz. Uzanır yanımda geçer zaman, durmayı hiç bilmezdi ki. Yerim, yerim, yerim varken uzansa sabaha kadar. Hayallerim kalsın bahardan sonraya. Daha ne isterdim? Kendimi sormasam bile yaşar
yine başladık. Şimdi size ikizim dediğim insandan bahsetmek istiyorum. Aslında onun da ikizim dediği insan benim. Onur Özcan Yeniay. Kendisi politikanın shining starı. O bir yeşil elma. O inanılmaz bir insan çünkü kendisinde doğuştan gelen bir Bugs Bunny sesi var. Öyle bir insan. Öylesine inanılmaz bir insan. İnsanın zor zamanlarında yanında olan, mutlu zamanlarında da eğlencesini 3 katına çıkartan bir insan. Gerçi biz kendisiyle 6 ay boyunca küstük ama tekrardan aramızı düzelttik. Tekrardan o eski günlere geri döndük. Şimdi bu insandan biraz bahsetmek istiyorum. Öylesine hiperaktif bir insan ki etrafına inanılmaz bir pozitif enerji dağıtıyor. En sonunda geçen yıl bu Özcan'a biz seçim şarkısı yaptık. Evet, birisi niye durduk yere birisine seçim şarkısı yapsın? Neden? Çünkü bu kişi bize pozitif enerjiyi resmen saçıyor. O yüzden kendisinden de izin istemiştim açıkçası. Bir seçim şarkısını yayınlayalım şeklinde. Çünkü konsepte biraz aykırı ama gerçekten Onur Özcan Yeni Ay geldi, evlere baharlar geldi isimli şarkıyla kendisini buradan selamlıyorum. Ve kendisi seçim şarkısıyla şu anda yayınımızda. Bu bir reklam değildir. Evet, kesinlikle bir reklam değildir. Evet. Onur Özcan yeni ay geldi. Onur Özcan yeni ay geldi. Onur Özcan yeni ay geldi. Evlere baharlar geldi. Onur Özcan yeni ay geldi. Kışlara baharlar geldi. Artık yeni bir ses, artık yeni bir nefes diyoruz. Artık değişim diyoruz. Türkiye için Özcan vakti. Özcan Partisi. Öpüleceksiniz. Megacity. Megacity. Tekrar beraberiz. Böyle küçük bir geçiş yaptık. Şimdi size bir arkadaşımdan daha bahsetmek istiyorum. Mert. Kendisinin dün doğum günüydü. Özcan beni ısırıyormuş bu arada. Mesajını gördüm. Ben de seni. Hadi bakalım ne olacak Özcan Bey? Neyse. Şimdi Mert'ten bahsetmek istiyorum. Mert bizim hepimizin arkadaşı. Benim liseden arkadaşım. Özcan'la da bayağı yakınlar. Dediğim gibi kendisinin doğum günüydü. Fakat kendisiyle ilgili başka bir hikaye anlatmak istiyorum. Yani çok güldüğüm bir arkadaşım beraber. Çok güldüğümüz bir arkadaş. Geçen sene bu Mert kendi dükkanında, restoranları var Mert'in ve kendi dükkanlarında çeşitli organizasyonlar yapıyor. Mesela dil organizasyonu yapıyor. Böyle Ankara'daki yabancı dil konuşan işte Türkler ve diğer yabancılar, yabancı dil pratiği yapmak isteyen Türkler daha doğrusu dükkanına geliyor ve orada çeşitli cumartesi günleri Ankara Lingo adı altında, şu anda Ankara Foreigners olmuş galiba adı. Orada insanlar işte buluşuyor. Yani 100-200 kişi arasında insan geliyor ve çok kişiyle tanışma fırsatınız oluyor. Bu sırada ben 2 kere katıldım bu organizasyonlara, yurt dışında olduğumdan mütevellit.
ilk katılışımda beni Mateusz olarak tanıttı insanlara ve geri dönemedik. Öyle bir tanıttı ki çünkü. Bir saniye, burada bir gülme efekti koymak istiyorum. Tamam, teşekkürler. Ondan sonra ya işte this is my friend Mateusz olarak beni tanıttı. Sonra ben de öyle aldım elime sazı, Polonyalı bir Mateusz olarak ben kendimi orada pazarladım böyle, yani yanlış anlaşılmasın tabii de. Bayağı biz öyle Türklerle falan böyle Mateusz aşağı, Mateusz yukarı, Tatsiki aşağı, Tatsiki yukarı. Yok, bu gülmeyi yapmayacağım, inadına yapmayacağım. Neyse, ondan sonra en sonunda beni aldılar, işkembeciye götürdüler. İşte bu bizim içtikten sonraki yaptığımız bir aktivitedir, bu bizim bir kültürümüzdür şeklinde bana işkembe öğretiyorlar. En sonunda garson yanıma geldi, şey diyor. Arkadaş İngiliz mi? Dedi. Allah, elim çarptı ya, kusura bakmayın. Neyse, sonra ertesi yıl ben bir daha geldim. Bu sefer geldiğimde Mert beni insanlara Marek olarak tanıttı. Neden Marek bilmiyorum. Yani isim böyle, hani Polonya'da garip garip isimler var. Mesela Jarek diye isim var Lehçe'de. Jarek Jarosław'ın kısaltılmışı ama Marek de herhalde Mariusz'un kısaltılmışı olarak düşünüyorum. Bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum ama Mert benim Marek olarak tanıttı. En son size olduğumuz ortamı söyleyeyim. 2 tane Batmanlı kardeş yan yana. Bunlardan bir tanesi gayet güzel İngilizce bitiyor. Bir tanesi şöyle yapıyor. Ya bu arkadaş ne diyor ya? Ondan sonra neyse, benim 2 tane arkadaşım daha vardı. Bir tanesi eski kız arkadaşımdı. Bir tanesi onun ev arkadaşı. İşte bir tane çocuk var. Adam ağır hükümetçi belli. İçki içmiyor ama muhalif takılıyor falan. Bir de Mert. En sonunda ben şöyle davranıyorum. Yani şöyle bir ortamın içine girdik. En son ben Türkiye kültürünü bilen bir yabancıyım ve bu Türklerin çok hoşuna gidiyor. Mesela futbolculardan kimi tanıyorsun diyorlar. İşte mesela İngilizce soruyor. Which football player you know from Turkey? I know Hacı. Orospu çocuğu. Bu arada onu derken, bu adamın suratına bunu söylerken inanılmaz bir komedi ortamı yarattı o anda. Çünkü karşımdaki insanlar ona gülüyor. Hani benim Türk olduğumu bilenler buna gülüyor. Ve adamın suratına ben bunu söylüyorum. Adam da bundan haz alıyor. Ben diyorum, başka hangi küfürler biliyorsun? İbne. İşte bilmem ne. Ben böyle saydıkça sayıyorum. Adamın da hoşuna gidiyor. Milletin de hoşuna gidiyor. Çünkü adamı ben seviyorum aslında orada. Gecenin sonunda böyle bir ortamın en sonunda şöyle bir olay denk geldi. İçeride 2 tane siyahi kavga etmeye başladılar. You motherfucker man diyor bir tanesi. Öbürü geliyor. You motherfucker man diyor. Neyse, ikisi birden böyle kavga ederken işte garsonlar araya giriyor bilmem. Ben de en sonunda araya girmişim ve bunu Mert söylüyor. Ben o anda fark etmedim bunu ama bunu Mert söylüyor. Şöyle. Bunlar derken işte you motherfucker, senin ananı avradını diye ben orada girmişim. Ve beni herkes yabancı olarak tanıyor orada. Neyse işte o sırada Allah'tan olayın hararetiyle kimse benim yabancı olmadığımı anlamadı ve gecenin sonunda yine beni işkembeciye götürdüler. Şimdi sırada çok daha enteresan bir çalışma. Şarkının adı Karant. İlk elektronik çalışmam. Daha önce hiçbir yerde yayınlamadım ve karantinanın gerçekten insanları delirttiği dönemde yaptığım ilk ve son elektronik müzik çalışmam.
Bir gece vakti tehlike olmaz, yarın hiç bitmez. Sanma sen bu yüzden. Yayınımızın bitmesine çok az bir süre kala henüz kimse aramadı. Nobody has called me yet. Şimdi düşünüyorum acaba. Diyorum ki birisi arasa gerçekten iyi mi olur, kötü mü olur? Gerçekten bundan emin olamıyorum. Yani birisi arar, yani ne bileyim ortada kalır, sıçtın ördek yavrusu yani. Onun için şimdi bambaşka bir şarkıyla yine 2012 yılından gelen Anlat İstersen Ege Orman Sanat Bahçesi albümünden. Başlangıçtı belki de, belki bir son daha vardı. Sen yine anlat istersen. Saklanmıştı belki de, yepyeni sözcükler vardı. Sen yine sus mu istersen? Ben yine sensiz düşündüm kendimi. Sen yine de anlat beni. Çelişkiler rahatsız mı etti gerçeği? Sen yine rahatlat kendini. Başka bir kıştı belki de, yepyeni sonbahar vardı. Sen yine anlat istersen. Saplanmıştı belki de, yepyeni sözcükler vardı. Sen yine susma istersen. Eskiye dokunmadan tükettin düşleri. Sen yine de anlat beni. Sevişmeden rahatsız mı etti? Şimdi size bir şifre vereceğim. Sen yine rahatla. I will give you a password for the program. Programın şifresi Cevşen. The password is I cannot translate this word. I'm sorry about that. Praying paper. Ben yine sensiz düşündüm kendimi. Sen yine de anlat beni. Bu arada çok tuhaf mesajlar almaya başladım. Neyse.
I started getting a lot of weird messages recently, especially. Never mind. Neyse. O zaman artık son şarkıya doğru geçiş yapabiliriz. Bana yazabilirsiniz veya beni arayabilirsiniz. Çünkü programın son şarkısı geliyor. 99 akustik. 99'un sebebi, neden 99? Ondan da bahsetmek isterim. Bu şarkı aslında 99 yılında deprem felaketini yaşayan insanlara yazılmış bir şarkıdır. İlk yarısı Marmara depremini anlatırken ikinci yarısı Düzce depremini anlatır. Bunu İngilizceye çevirmemde bir sakınca yok umarım. I would like to mention about 99. Why 99? This is 99 because it's talking about the earthquakes in Turkey in year 99. The first part of this song is about the Marmara earthquake, which was 7.4 magnitude. And the second part is related to the second earthquake in 1999 in Düzce, which was 7.2 magnitude. And it is talking about the dollar in this, the pain, the suffer in this earthquake. The people were suffering under the demolished buildings. So now the song 99 is with you. 99 akustik. Son şarkımız ve veda zamanı. It's time to farewell with the last song. Seni 99 belki de artık yokuz. Make us Saatler üçlerde kaldı, bilinmeze uçuyoruz. Işıklarla kalmadı, gökyüzü yıldızlarla doldu. Kağıttandı maketler, hepsi birer birer bulut oldu. Neden delirdin bir anda? Öldü uykular karşımda. Rüyalar bile öldüler. Kaldı gökyüzü anılarda. Öksüz yetimdi hayaller. Hayaller bile öldüler. Hepinize iyi geceler. Yine Bonne nuit. 99 belki de Gute Nacht. Gute Nacht. Good night. yerlerde kaldı. Natene mire. Basıyoruz, ışıklar da kapandı, gökyüzü yıldızlarla doldu. Kağıttan Dobre noce. her şeyine birer birer yok oldu. Vanan. Neden delirdin bir anda? Öldü uykular karşımda. Rüyalar bile öldüler. Kaldı gökyüzü
Şab Bekhair. Kalinita. Neden delirdin bir anda? Öldü uykular karşımda. Rüyalar bile öldüler. Kaldı gökyüzü anılarda. Öksüz yetimdi hayaller. Hayaller bile öldüler. Hayaller bile öldüler. Herkese iyi geceler. Your Radio.